Herkese iyi akşamlar. Bu videoda FED faiz kararı öncesi dolar endeksinin son durumunu bir inceleyeceğiz. Bu arada bazı temel bilgiler de paylaşmak istiyorum sizinle. Dolar endeksi nedir? Neden yükseliyor? Dolar endeksinin yükselmesi ne anlama geliyor? Bunlarla ilgili bazı bilgiler paylaşmamda fayda var diye düşündüm. Daha sonrasında da Euro dolar paritesi, Pound dolar ve dolar yen paritesinin daha kısa vadeli teknik analizini yapacağız. Bildiğiniz gibi yarın FED kararı var. FED faiz kararı var. 75 bas puanlık faiz artışı bekleniyor. Tabii faiz artışı demek dolar endeksinin yükselmesi anlamına geliyor açıkçası. Tabii ki bu eğer FED'in ne kadar hangi oranda bir faiz artışına gideceğini henüz bilmiyoruz tabii ki. Yarın açıklanacak bu ama piyasanın beklentisi 75 bas puan söylediğim gibi. Ama beklentinin üzerinde bir faiz artışının gelmesi durumunda dolar endeksindeki yükselişin daha da sertleşmesi söz konusu olur. Diğer taraftan beklenenin altında faiz artışına gitmesi dolar endeksinde bir düşüşün önemli destek seviyesinin ki birazdan göreceğiz 109 seviyelerinden geçiyor. O desteğin aşağı kırılmasına sebep olur. Tabii burada açıkçası yarınki faiz kararının ne olacağından daha da önemlisi belki de önümüzdeki toplantılarda, önümüzdeki dönemde Fed'in nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili ya da bununla ilgili bir sinyal verip vermeyeceği ile ilgili. Eğer ki faiz artışlarına var gücüyle devam etmek yönünde şahince bir tavırla açıklamalar gelirse o zaman dolar endeksinin yarından sonra da tekrar yukarı yönde ivmelenerek yükseldiğine şahit olabiliriz. Bunun tam tersine önümüzdeki dönemde faiz artışlarında biraz daha sakinleşileceği, biraz daha güvercinleşileceği ile ilgili mesajlar verirse Powell yarın, o zaman da dolar endeksinde aşağı yönde bir hareket söz konusu olabilir. Bu tabii ki riskli piyasalarında hoşuna gidecek bir gelişme olur. Dolar endeksinin uzun vadeli analizine geçmeden önce bazı temel bilgileri de paylaşmamda fayda var dedim. Onlardan birisi şu, dolar endeksi nedir? Önce bunu kısaca bir toparlayalım. Dolar endeksi doların gelişmiş ülke para birimlerine karşı olan değerlerinin belirli oranlarda dahil edilerek hesaplandığı bir endeks. Yani bir sonuç aslında. Peki bunun değeri madem bir sonuç, sebepler nedir? Yani değeri neden yükseliyor? Dolar endeksi neden yükseliyor? Bunun sebepleri neler olabilir? Bu konuyu birkaç başlık halinde özetleyebiliriz. Bunlardan en büyük sebep doların hala rezerv para birimi olması. Yani bütün dünyadaki ticarette çok büyük bir oranda dolar kullanılıyor. Dolayısıyla dolarla yapılan ticaret nedeniyle de dolara olan talebin hala yüksek seviyelerde olmasıdır. Birinci sebep budur. İkincisi bu dolar endeksi hesaplanırken hesaplamaların içerisine dahil edilen major para birimlerine sahip olan ülkelerin ekonomik durumlarının Amerika ekonomisine karşı durumu. Dolar endeksinin hesaplanmasındaki en büyük paya sahip olan para birimi ise Euro dolar paritesi. Ve Avrupa Birliği'nde bildiğiniz gibi resesyon endişeleri ve yaşanan enerji krizi nedeniyle maliyet kaynaklı özellikle yüksek enflasyon seviyesi Euro'nun dolara karşı değerinin düşmesine sebep oluyor. Ve bu durumun önümüzdeki dönemde kısa vadede en azından düzelmesiyle ilgili çok da fazla bir veri yok elimizde. Bu sebepten dolayı da dolar endeksinin yükselmeye devam etmesi beklenebilir. Diğer bir konu ise dolara olan talep, evet rezerv para birimi olması nedeniyle bir talep oluşuyor, o ayrı bir şey. Bir de özellikle tahvil ve riskli piyasalardan kaçış ya da o piyasalarda gelen satışlar nedeniyle dolara olan talebin artması nedeniyle de dolar endeksi yükseliyor. Bu faktörler değişmediği sürece dolar endeksinin yükselişini sürdürmesini beklemek normaldir. Ekranda dolar endeksinin aylık grafiğini görüyorsunuz ve bu çok uzun vadeli bir grafik, aylık grafik. Her bir mum bir aya tekabül ediyor ve burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim çizgi mavi renkteki düşen direnç çizgisi. Artık bu bir direnç çizgisi. Daha önceden destek olarak da çalışmış ve yuvarlak mavi alanlar içerisindeki noktalarda o seviyelerde birkaç kez test edildiğini de görüyoruz ve bu çizgi geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz ay yine test edilmeye çalışıldı. Tam olarak test edildi diyemiyorum çünkü nokta atışı test etmedi ama çok yaklaşıldı. Bu da 115,5 seviyeleriydi. Burası aşılsaydı eğer dolar endeksinin çok kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde 125'lere kadar gittiğine şahit olabilirdik. O yüzden 115,5 seviyesi gerçekten de kritik derecede önemli. Özellikle dolar endeksinin böyle sert hareketler yapma
olasılığının yüksek olduğu dönemlerde VIX endeksi dediğimiz korku ve endişe endeksini de takip etmenizde fayda var. Orada özellikle 36 seviyesinin üzerinde değerlemeler olurken dolar endeksinde de yüksek bir yukarı yönde sert hareketler gerçekleşiyorsa büyük ihtimal riskli piyasalarda da satışlar sertleşmiş demektir. Tabii bu açıdan hem VIX'i hem dolar endeksini birlikte takip etmekte son derece fayda var diye düşünüyorum. Daha kısa vadeye gelirsek eğer günlük grafik üzerinden ekranda kırmızı renkteki yükselen trend çizgisini görüyorsunuz ama bunun üzerinde son aylarda özellikle daha da sertleşen bir yükselen trende şahidiz. Bu trendi de siyah renkteki yükselen trend çizgisiyle gösteriyorum. Yine bu grafiğe 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamalarını eklediğinizde çok önemli bir durum var. O da şu: Haziran 2021'de mavi renkteki 5 periyotluk video hareketli ortalaması kırmızı renkteki 22 periyotluk video hareketli ortalamasını aşağıdan yukarı kestiğinde, ki video hareketli ortalaması dediğim şey Variable Index Dynamic Average dediğimiz, yani değişken hareketli ortalamadır. Bunun kesişimiyle, bu iki hareketli ortalamanın kesişmesiyle birlikte yükseliş trendi teyit aldı ve o tarihten beri de hala düşüş trendinin başladığıyla ilgili herhangi bir işaret ya da bir sinyal üretmedi. Bakın, bu tarihten sonra yaklaşık 1,5 senedir mavi çizgi her zaman kırmızı çizginin üzerinde hareket etmeye devam etmiş. Bu iki çizgi birbirine yaklaşmış ama tekrar uzaklaşmış, yaklaşmış, uzaklaşmış. İşte MACD dediğimiz Moving Average Convergence Divergence'ın temelidir bu aslında. Yani iki hareketli ortalamanın birbirine yaklaşması, yakınsaması ve iraksaması konusu gerçekleşmiş ve yükseliş de bugüne kadar devam etmiş durumda. Son günlerde bu 5 periyotluk video hareketli ortalaması 22'liye biraz yaklaşır gibi oldu ama yine de yataylaştı, yani düşüş eğimi azaldı, önce daha sonra yataylaştı ve bugün itibariyle de 111,5 seviyelerinde direnç gösteriyor. Eğer ki bu 111,5 seviyesinin üzerinde bir değer alır da kapanışlar gelecek olursa dolar endeksinin kısa vadede 113,5'lara ve o seviyeyi de aşması durumunda 115-115,5 seviyelerine doğru yükselmesine şahit olabiliriz. Olası düşüşlerde ise 22 periyotluk video hareketli ortalaması 109,9'da destek gösteriyor ama bunun da altında siyah renkteki yükselen trend çizgisinin gösterdiği desteğe özellikle dikkat etmekte fayda var. Bu da yaklaşık 109,2, 109,3 seviyelerinde destek gösteriyor. Olur da dolar endeksi herhangi bir sebepten dolayı, örneğin yarın Powell'ın açıklamalarından önümüzdeki dönemde daha güvercin bir tutuma sahip olacakları ile ilgili sinyaller alacak olursak, 109 seviyesinin aşağıya kırılması ile birlikte dolar endeksinde 102-103'lere doğru bir düşüşe şahit olabiliriz ki bu durumda çok büyük ihtimal riskli piyasalardaki son haftalarda özellikle zaman zaman yukarı yönde ne diyeyim, celallenen yükseliş, daha istekli olarak karşımıza çıkan yükseliş, tepki yükselişleri biraz daha uzun soluklu olabilir. O noktada şu da bir gerçek: piyasada bir anomali vardır. Her sene yılbaşı rallisi, yıl sonu rallisi ya da işte Ekim gibi başlar, bu da yılbaşına kadar devam eder genelde. Böyle bir ralliye de şahit olabiliriz. Bu açıdan da dikkatli olmakta fayda var. Çünkü orada o anomalinin sebeplerinden birisi de şu: portföy yöneticileri yıl sonundaki hisse senedi değerleri üzerinden ya da o yönettikleri portföyün toplam tutarları üzerinden primlerini elde ediyorlar ve yıl sonuna doğru piyasayı genelde yükseltmeye isteklilerdir. Eğer bununla ilgili bir bahane bulabilirlerse, bu bahane Fed'in önümüzdeki dönemde daha güvercin tavır takınacağıyla ilgili olabilir mesela, bilmiyoruz, ama böyle bir şeyi bahane ederlerse o yıl sonu rallisine de şahit olabiliriz. Riskli piyasalarda birkaç ay devam edecek bir yükselişe şahit olabiliriz. Tabii ki bakın, bu kesinlikle olacak demiyorum. Sadece bunu bir şarta bağlıyorum: dolar endeksinin 109 seviyesinin altına inmesi halinde böyle bir orta vadeli diyelim yükseliş yönünde bir rally'nin yaşanma ihtimalinden bahsediyorum. Dolayısıyla dolar endeksinde aşağıda 109 seviyeleri önemli.
önemli. Yukarıda ise 111,5 seviyeleri ki şu anki durumda 111,48 seviyesinde. Olur da 111,5'un üstüne atar ve orada kalıcılık sağlarsa söylediğim gibi o zaman piyasadaki risk iştahının düştüğünü anlarız. Risk iştahının düşmesi de piyasalarda, riskli piyasalarda özellikle satışların tekrar artmasıyla karşımıza çıkıyor olabilir. Dolar endeksi ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hemen Euro dolar paritesine geçelim. Euro dolar paritesinde bakın bunu Twitter'da da defalarca paylaştım. Uzun vadeli Şubat 2018'deki zirve, daha sonra işte Mart 2020'deki dip ve Aralık 2020'deki zirve, şu 3 nokta birleştirerek elde edilmiş olan düşen Fibonacci kanalının logaritmik ölçekte 1.618 katsayılı kanal çizgisi tam olarak test edildi. Bakın özellikle vurguluyorum, tam olarak test edildi. Bu tesadüf değil, 1.618 katsayısı ya da işte 0.618 ya da 2.618, kısaca 0.618 katsayısını içinde barındıran Fibonacci kanal çizgilerinin çok defa test edildiğini, nokta atışı test edildiğini ve buradan tepki yükselişlerinin ya da kar satışlarının geldiğine daha önceden sadece Euro dolar paritesinde değil birçok farklı piyasada daha önceden şahit olmuştuk ve bunu Twitter'da da defalarca paylaştım ya da Instagram hesabımda. Ve Euro dolar paritesinde son zamanlarda özellikle 0.95 seviyelerinde 1.618 katsayılı kanal çizgisinin test edilmesinden sonra başlayan tepki yükselişi 22 periyotluk VIDIA yani Variable Index Dynamic Average yani değişken hareketli ortalama seviyesinin üzerine çıkılmış olmasına rağmen bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Ve 5 periyotluk VIDIA hareketli ortalaması ki buna dikkat edin 1.19 seviyelerinde Euro dolar paritesi yani Haziran 2021, bakın o tarihten itibaren satış sinyalini sürdürüyor. 5 periyotluk VIDIA hareketli ortalaması mavi olan çizgi kırmızının asla üstüne çıkamamış. Ne zamandır? Neredeyse 14-15 aydır yaklaşık olarak. O tarihten beri alışla ilgili bir sinyal üretmemiş ve son günlerdeki Euro dolar paritesinde yukarı yöndeki bu harekete rağmen 5 periyotluk VIDIA hareketli ortalaması tekrar yataya geçmiş ve belki de önümüzdeki günlerde tekrar yönünü aşağı çevirecek olabilir. O noktada Fed'in faiz kararı son derece önemli olacaktır. Olası bir şahin açıklamada öyle söyleyeyim 0.97 seviyelerine doğru geri çekilme ama o şahin açıklamanın, olası bir şahin açıklamanın dozu diyelim bu sefer de dozuna göre bu 0.97 seviyesinin 97.50'deki siyah renkteki yükselen trend çizgisinin gösterdiği destek seviyesinin kırılması söz konusu olabilir. Bu durumda 0.95 seviyeleri hedeflenebilir. 0.95'in altındaysa şurada görmüş olduğunuz kırmızı renkteki destek çizgisi hedeflenebilir. Orta vadede bu da kabaca 0.92-0.93 seviyeleri olarak karşımıza çıkar. Euro dolar paritesi ile ilgili şöyle bir durum var. Avrupa ekonomisinin kolay kolay toparlayamayacağı ile ilgili Lagarde'ın açıklaması var. Bu ne demek? Ekonomik olarak kolayca toparlanamayacaklarsa o zaman enflasyonla ilgili mücadeleleri de aslında faizle yürütülebilecek bir mücadele olmayabilir. Yani aslında Avrupa Birliği'ndeki enflasyonun en büyük sebebi maliyet kaynaklı. Bunun da sebebi enerji maliyetlerindeki artışlar ve gıda krizi. Bu nedenle zaten Avrupa Birliği'nde inanılmaz bir enflasyon, tarihi enflasyonlar yaşanıyor. Dolayısıyla ECB faiz oranlarını artırarak enflasyonu kontrol altına alamayabilir ve bunun farkına varacak olan ya da varmış olan ECB faiz artışlarında çok da şahin davranmayabilir. Bu da Euro'nun dolara karşı daha zayıf bir seyir izleme olasılığını artırıyor. Dolar endeksinin de bu nedenle yine orta ve uzun vadede yükselmesini, Euro dolar paritesinin de düşüş yönünde hareketine devam etmesini ben kuvvetle muhtemel görüyorum. Tabii ki burada emin olamayız bu söylediğimiz şeylerden ama teknik olarak da zaten şu anda Euro'nun dolara karşı değer kazanması ile ilgili herhangi bir işaret de elimizde yok. Euro dolar paritesinde
Direnç olarak 0.9992 seviyesi takip edilebilir. Eğer burası aşılacak olursa bir paritesi tekrar hedeflenebilir ama bir paritesinin üzerinde çıkış yapıp da kalıcılık sağlanmadığı sürece, ki bu durumda eğer kalıcılık sağlanırsa zaten 5 periyotluk videoda 22 periyotluk videonun üzerine çıkmış olacaktır. Öyle bir grafik görülmeden Euro'nun dolara karşı değer kazanma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Şimdi pound doları inceleyelim. Pound dolarda da günlük grafik ekranda ve burada kırmızı renkteki düşen trend çizgisini görüyorsunuz. Yine son günlerde yaşanan yükselişe rağmen bu kırmızı renkteki düşen trend çizgisinin 1.16 seviyelerinde gösterdiği direnç seviyesi aşılamadı. Ve yine bugün itibariyle 22 periyotluk Vidya değişken hareketli ortalamasında 1.1463 seviyelerinde destek olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. Destek ya da direnç, çünkü şu anda özür dilerim 1.1473 seviyesinin direnç olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. Aslında şu anki değerleri bu direnç seviyesine çok çok yakın seviyelerde. Herkes sanki yarınki FED kararını, faiz kararını bekliyormuş gibi bir durum var. Eğer bu 1.1473'ün üzerine çıkış yapıp da o seviyelerde kalıcılık sağlayamazsa, hatta 1.1640 seviyesindeki şu zirvenin üzerine çıkış yapamazsa ve oralarda kalamazsa, aşağı yönde öncelikle 1.1337, daha sonra 1.1264 seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Tabii 1.1337 seviyesi şuradaki iki kırmızı çizgiyle göstermiş olduğum yapının da alttaki çizgisinin geçtiği seviye olması açısından da önemlidir. Şu alttaki kırmızı çizgi üsttekine, hatta bunların renklerini farklılaştırayım, siyahla gösterelim. Siyah iki çizgiyi takip edelim. Bu alttaki siyah çizginin geçtiği yer bugün için aynı zamanda 5 periyotluk Vidya hareketli ortalamasında geçtiği yer. Bu da 1.1337 seviyesinde destek gösteriyor. Tabii şuradaki yeşil renkteki düşen direnç çizgisiydi ama artık destek çizgisidir. Bunun da 1.1264 seviyelerinde destek gösterdiğini unutmayalım. Zira bu seviyelere doğru bir hareket gelip 1.1264'lere kadar bir hareket gerçekleşip tekrar yönü yukarıya da çevirebilir. Yarınki FED toplantısından çıkacak kararlara bağlı olarak buradaki yön de belirlenecek. 1.1264 desteğinin kırılması durumunda ise 1.09 ve daha sonrasında 1.05 seviyelerine doğru düşüş hareketinin devam ettiğine şahit olabiliriz. Ve dolar yen paritesi. Dolar yen paritesinde de kırmızı renkteki yükselen direnç çizgisi çok önemliydi. Bunu Twitter'da, Instagram'da defalarca paylaştım daha önce ve bu çizgi aşılamadı. Bu çizgiye yaklaştığı her yerde Japonya Merkez Bankası dolara müdahale etti ve yeni kıymetli bir hale getirdi nispeten tabii. Ve bu geldiğimiz noktada artık şu seviyeler, yani 148.4 seviyeleri dirençtir. Bu seviye aşılacak olursa 151.2 hedeflenebilir. Aksi takdirde, yani 148.4'ün altında kalması durumunda 144-143 aralığı hedeflenebilir dolar yen paritesinde. Yine burada da 5 ve 22 periyotluk Vidya hareketli ortalamalarının nasıl çalıştığına dikkat edin. Şurada, yani dolar yen paritesi 104.5-105 seviyelerine geldiği zaman alış sinyali ürettikten sonra bugüne kadar satış sinyali üretmiş değil. Bakın mavi çizgi 5 periyotluk Vidya kırmızıya yaklaşıyor ama aşağıya kesmiyor ve bugüne kadar da taşıyor. Bu da yaklaşık 2 sene olacak neredeyse. 18-20 ay, hatta 22 ay. 22 aydır devam eden bir trendten bahsediyorum ve bu sadece 5 ve 22 periyotluk Vidya hareketli ortalamasının bize gösterdiği trendti. Ve bu trend hala devam ediyor söylediğim gibi ve bu destek takip edilebilir. Olur da 143-144 aralığı aşağı yönde kırılacak olursa o zaman 140'lara kadar geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz ilk etapta. Tabii o noktada öyle bir gelişmede, yani yenin değer kazanması söz konusu olursa evet 140 seviyeleri önemli bir destek olarak karşımıza çıkar. Benim dolar endeksi ile ilgili temel bilgileri paylaştığım bu videoda dolar endeksinin uzun vadeli, kısa vadeli, euro dolar paritesi
nin kısa vadeli, orta vadeli ve pound dolarla Japon yeninde kısa vadeli teknik analiziyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olarak, bu videoları beğenip paylaşarak beni destekleyebilirsiniz. Yorum yazmanız da, videoyu beğenmeniz ve paylaşmanız da benim için çok değerli gerçekten de. Bu konuda bana vereceğiniz destekler için de şimdiden teşekkür ederim. Hepinize selamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.